Herkese selamlar. Biliyorsunuz dolar pilotu bırakın astronot olmuş, uzaya doğru çıkarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müdahalesiyle ciddi bir düşüş yaşadı. Bu düşüş ortalama olarak %33 civarına tekabül ediyor. Ama herkesin aklında soru işareti var. Tamam, dolar düştü de bu Cumhurbaşkanı'nın söylediği kur farkını devlet karşılayacak sözü ne anlama geliyor? Ne demek abi bu? Halkın faydasına bir şey mi? Yeniyor mu bu? İçiliyor mu? Nedir yani? Elbette ki az çok bu konularla ilgilenenler ne anlama geldiğini biliyor. Yani toplumun belki de büyük çoğunluğu anladı. Ne anlama geldiğini bilenler hatta videoyu bu sahneden sonra izlemeyebilir. Bilmeyenler için bu konuyu biraz anlatalım. Çünkü çok sayıda özellikle Instagram üzerinden ne olduğuna dair mesaj aldık. Yani insanlar hocam bu ne anlama geliyor diye sürekli soru gönderdiler. Evvela şunu söyleyelim. Bu siyasi ya da politik bir video değil. Tamamıyla ekonomi temelli bir videodur. Videomuz içinde asla bir yatırım tavsiyesi bulunmamaktadır. Bu bir analiz videosudur. Orada anlaşalım. Şimdi ne demişti Cumhurbaşkanı? İnsanlarımız bankadaki Türk lirası varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek ama kur getirisi mevduat kazancının üstünde kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek dedi. Şimdi abi çok basit bir yöntemle anlatalım. Bu ne demek? Ne anlama geliyor? Cumhurbaşkanı ne demek istedi? İnsanlar birikimlerini değerlendirmek için çeşitli araçlar kullanıyor. Bunlar nedir abi? İşte altın, döviz, kripto para, banka faizi. Tabii başka çeşitleri de var da bunlar temel taşlar. Şimdi insanlar birikimini faize yatırıyor. Faize yatırdığında örnek senin 100.000 TL paran var kardeşim. Yatırdın bankaya, alabileceğin en yüksek karlılık oranı yıllık %14. Ama dolara bakıyorsun abi, bir yıl içinde neredeyse %100 kar yaptırmış. Bu yılın ortalaması %83. Şimdi küçük yatırımcı veya orta yatırımcı parasını Türk lirası cinsinden faizle tutmuyor. Ne yapıyor abi? En çok kar getiren enstrüman neyse ona yatırıyor. Nedir o? Dolar. Cumhurbaşkanı da şunu söylüyor. Dolar diyor yükselirse yükselsin kardeşim diyor. Sen paranı TL bazında tutmaya devam et. Çünkü burası mühim. TL'de tutarsan ve dolar yükselirse aradaki o kalan kur farkını ben sana ödeyeceğim. Bunu devlet olarak sana garanti ediyorum diyor. Şimdi daha anlaşılır olması için anlatalım. 1000 TL gittin bankaya yatırdın abi. Banka sana bir yıl için %14 kar payı veriyor. Bir yıl sonunda paran 1140 TL oldu. Bir yıl içinde dolar %83 artmış. Biz onu 80 olarak hesaplayalım. Şimdi yeni sistem döviz endeksli mevduat faizi ismi bu. Biz TL olarak paramızı tuttuk abi, bir yıl 140 lira kazandık. Aldık onu 140 liraya aldık cepte. Fakat dolar %80 arttı. Peki paramızı dolar tutsaydık ne olacaktı? Paramızı dolar olarak tutsaydık 1000 TL yıl sonunda 1800 TL olacaktı. Arada 660 liralık fark oluştu değil mi? Biz 140 almıştık ya. Şimdi devlet sana diyor ki sen diyor aldırma doların uçuşuna falan. Paranı TL bazında tutmaya diyor devam et. Dolar diyor çıkarsa çıksın. Sen diyorsun ki ya iyi de 660 artan dolardan dolayı benim zararım var. Dolarda tutsam paramı 660 TL fazla kazanacaktım. Devlet de diyor ki abi sen merak etme. 660 liranı ben sana devlet olarak ödeyeceğim. Olay bu. Haliyle böyle olunca da insanların dolara geçmesini gerektirecek hiçbir sebep ortada kalmıyor. Çünkü aradaki o fark devlet tarafından karşılanıyor. Peki devlet bunu nereden karşılayacak? Hazineden. Hazine o kadar parayı nereden bulacak abi? Vergilerden. Vergiyi kim ödüyor? Yani halk. Şimdi bu sistem eğer tutarsa evet dolara talebi düşürür. Yani insanlar dolar stoklamaktan, almaktan vazgeçerler. Ama bir risk daha var. Doların yükselmesi sadece insanların dolar alması ile olmuyor ki. Küresel anlamda gelişen olaylar dolar paritesinde artışa da sebep olabiliyor. Mesela bakın şu an ekranda gördüğünüz Dünya Merkez Bankası yani Fed'in yıllık dolar paritesi. Gördüğünüz gibi 2020 yılı için neredeyse sıfır faize indirilmiş. Ama öncesinde nasıldı? %8'lere kadar çıkmıştı. Ancak şimdi Fed dünyadaki birçok ekonomistin de beklentisi bu yönde aslında. Fed faiz artırımına gidecek. İşte giderse dünyada bu kez dolara talep artacak ve dolar küresel anlamdaki buna Türkiye'de dahil dolar kıtlığı yaşanmasına sebep olacak. Neden? Çünkü dolar Fed'in faiz artırımı ile birlikte Amerika'ya akmaya başlayacak. Ki başladığında dolar kıtlığı ülkeler
yaşamaya başlayacaklar demektir. Bu da bizim hazinemiz için büyük risk anlamına geliyor haliyle. Ama inşallah tabii devletimiz bunun için önlemini almıştır diye umut ediyoruz. İkinci bir husus, arbitraj uyanıkları var. Arbitraj konusu. Kötülemek için falan söylemiyorum. Arbitraj yapanlar kızmasınlar. Ama bu tam bir uyanıklık konusudur. Çünkü fırsatını buldukları deliklerden giren adamlardır arbitrajcılar. Yani zekasını kullanan adamlar abi. Yani ne demek istiyorum? Dövize endeksli mevduat hesabında devlet yükselişteki farkı ben ödeyeceğim kardeşim dedi, değil mi? Arbitrajcı arkadaş da gitti bankadan 500.000 TL kredi çekti. Aldı bunu 5 tane bankaya böldü ve %14 faize koydu abi. Bir kere yıllık %14'ü garantiledi. %14 faiz cepte. 500.000 TL'ye yıllık 70.000 TL faiz alacak adam. Ama küresel sebeplerden dolayı dolar yükseldi. Amerika İran'a saldırdı. Silah ihtiyacı doğdu. Gıda sektörü kilitlendi. İşte sağlık sektörü kilitlendi. Falan oldu filan oldu. Yan yattı, çamura battı. FED faiz artırdı. Dolar TL bazında 20 TL'yi gördü. İnşallah olmaz tabii ki. Devlet ne garanti verdi? Aradaki farkı ben vereceğim kardeşim dedi. Bir yıl içinde dolar şu an %80 ile 18 lirayı gördü yani. Hadi diyelim ki bu senaryoda %90 arttı dolar. 20 lira oldu ya. 500.000 liranız dolar paritesinde bir yılda %90 artarsa 450.000 TL kar getirir. Yani paranız bir anda 950.000 TL olur. 450.000 TL'nin 70.000 TL'sini zaten banka verdi. Arada kalan 380.000 TL'yi devlet karşılayacak. Ya anladınız mı riski? İşte bunu kontrol için gerçekten sağlam bir otokontrol sistemi gerekiyor. Bankadan çektiği krediyi eğer gerçekten ihtiyacında veya iş yapmak için kullanmayacaksa devlete ciddi zarar verir. Yani dolar uzun vadede örneğin bir yıl içinde %100 veya %50 artarsa hazine bu durumu maalesef ki karşılayamaz. Karşılayamazsa para basmak zorunda kalır. Para basması da yine dolar paritesini maalesef ki yükseltmiş olur. Yani yine ekonomik anlamda bir kısır döngü içine girilmiş olur. Bir de son olarak tabii ki ekonomiyi benden daha iyi bilenler var ama bir süre ihracat yani dış satımı, dışarıya satımı kısıtlamalıyız. Nerede? Özellikle gıda sektöründe. Çünkü TL'nin değer kaybetmesiyle birlikte yabancı firmalar gıda ürünlerini adeta yağmalar gibi aldı, siparişler verdi ve almaya devam ediyor. Hal böyle olunca da içeride kendi halkımıza bir şey kalmıyor. Yani kısıtlı kalıyor. Mesela şöyle düşünün. Bir tır zeytin var abi. Bir tırın içinde 100 koli zeytin var. 97 koli zeytin yurt dışına gidiyor. 3 koli bize kalıyor. Haliyle o 3 koli de oldukça pahalı şekilde halka veriliyor. Çünkü ürün yok. Bir ürün ne kadar az ise değeri o kadar yüksektir. Yani bulunmaz Hint kumaşı durumuna düşüyor. Sonuç olarak umuyoruz ki devletimiz Murphy kanunlarını göz önünde bulunduruyor ve bir B planı geliştiriyordur. Ya da vardır. Bence B planı üretim ve katma değer ile olmalıdır. Şayet üretim ve katma değere ağırlık verirsek ve devlet tüm imkanlarını buna yönlendirirse işte o zaman bu sistem inanılmaz işe yarar abi. Bugün ekonomiyi ve dövizin düşme sebebini Cumhurbaşkanı'nın açıklamasını analiz etmeye çalıştık. Ama bu anlattıklarımız tabii ki hem dolar kuruyla hem de faizle ilgili analizlerdi. Son olarak benim söyleyeceğim bambaşka bir şey var. Allah Kur'an'da faizi açıkça yasaklıyor ve haram kılıyor. Faiz en büyük günahlardan bir tanesi. Lütfen faizden uzak durun.